Ben de heyecanlıyım. O bizim ofiste ilk yaptığımız kayıt. Valla. Tabii, Hayırlı olsun. Devamlı olsun inşallah. Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugünkü misafirim Umut Bural. Umut Bural'ı tanıyınca bence çok seveceksiniz. Ben de çünkü tanıyınca çok sevmiştim. Hala öyle seviyorum. Biz bugün zaman yönetimini konuşacağız. Ve burada çok değerli bir kitabımız var. Değer odaklı zaman yönetimi. Bu kitabın çekilişi de var sevgili canlar. Videonun sonunda mutlaka okumam lazım diyeceksiniz. Değer odaklı zaman yönetimi nedir? Zaman nasıl yönetilir? Onları birazcık muhabbet edeceğiz. Öncelikle nasılsın, iyisin? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldu. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Seni kısaca tanıyabilir miyiz Umut? Ne yapıyorsun, ne işle uğraşıyorsun? Tabii ki ben Umut Bural. 2001 İstanbul doğumlu psikoloji öğrencisiyim. İstanbul Üniversitesi Psikoloji. Benim daha çok tanınma vesilem Neverfap Akademi. Bağımlılıklar üzerine yaptığım çalışmalar. Ve bağımlılıklarla beraber yürütmüş olduğum zaman yönetimi üzerine çalışmalar benim ana konum diyebilirim. Umut'u pornografi ve mastürbasyon bağımlılığı ile ilgili videolardan tanıdım. Biliyorsunuz kanalımızın konseptlerinden biri de kaliteli cinsellik ve kaliteli cinselliğin en büyük düşmanı olan pornografi ve mastürbasyonla ilgili de birkaç videomuz olmuştu. Hatta bugün Umut'la o konuyla ilgili de ayrı bir video çekeceğiz sevgili canlar. Ben zaman yönetimine çok önem veren bir insanım ve Umut gibi bir insanla da tanıştığım için mutluyum. Çünkü zaman yönetimi hayatın yönetimidir aynı zamanda. Ve Umut, sana şunu sormak istiyorum abi. Zaman yönetimi senin araştırmalarında, okumalarında nedir ve ne değildir? Aslında çok temel bir kavram. Hani Einstein'a göre dördüncü boyut zaman ve hayatımızda sürekli akıp giden bir unsur. Ama bunun üzerine yeterince kafa yormuyoruz. Aslında durmaya çalışsak bile, ki bizim ilk çalışmalarımız öyle olmuştu, Türkçe kaynakları taradığımız zaman yeterince içeriye ulaşamıyoruz. Mesela neye ulaşıyoruz? Zaman yönetim unsurlarına ulaşabiliyoruz. Mesela bu unsurlardan Pomodoro tekniğine ulaşabiliyoruz. Evet. Eisenhower maddesi gibi tekniklere ulaşabiliyoruz. Zaman yönetimi olmaması kitabın ismi önemli. Değer odaklı zaman yönetimi olması. O değeri nasıl bulabiliriz? Kendi değerimizi nasıl inşa edebiliriz? Bu çok önemli. Zaman yönetiminin nedir'in çok temel bir cevabını bulabildik. Onu da şöyle söyleyebilirim. Doğru şeyi doğru zamanda doğru şekilde yapmak ve bunu dengeli bir şekilde sürdürebilmektir zaman yönetimi. Aslında senin bahsetmiş olduğun o batı eksenli zaman yönetimi çok hırs dolu. Kişileri sanki zamanları sadece bir getiri açısından, maddi getiri açısından olarak, bir unsur olarak görüyor. Ve bu hiç insani değil. Ben zamanımı doğru yönetirsem arkadaşlarıma, eşime, dostuma ve kendime yeterince vakit ayırabilirim. İşte bu önemli. Bunun da biz değer odaklı zaman yönetimi diyoruz. Zaman yönetimi kitabı online bir kitap. Aşağıya kitabın linkini falan da bırakacağız. İlgili arkadaşlar oradan bakabilir. Ve ben bu kitabı kendim kırtasiyede bastırdım. Böyle kitapçık halinde ve bayağı boyadığım yer var, görüyorsunuz. Altını çizdiğim cümle var. Hoşuma giden cümle var. Kitaptaki en çok dikkatimi çeken şuydu Umut. Çok sade ama çok dokunaklı. Basit dille anlatılmış. Yani zaman yönetiminden hiç anlamayan ya da ne bileyim 10 yaşta bile bir genç alıp okusa zaman yönetimiyle ilgili çok iyi bir giriş yapmış olur. Biz davranışsal bağımlılıklar üzerine, pornografi bağımlılığı üzerine akran uygulamasını temel aldığımız bir organizasyonumuz aslında. Akran uygulamasından kastımız ne? Ben bir pornografi bağımlısıydım, bağımlılıktan kurtuldum ve kurtulmakta olan arkadaşlara tecrübelerimi aktarıyorum. Onların yaşadıkları problemlere dair onlara destek olmaya çalışıyorum. Sonra benim destek olduğum arkadaş yine bağımlılıklarından kurtuluyor ve o da bir başkasına destek oluyor. Evet. Böyle bir yapımız var. Benim en büyük avantajım bağımlılıktan muzdarip kişilerle doğrudan birebir iletişim kurabilmek. Ve bu 2017'den beri, yani 5 yılı aşkın süredir binlerce bağımlıyla görüşebilmiş olmak benim için çok büyük bir zenginlik ve bu arkadaşlarımızda şunu çok rahat gözlemleyebildik bir süre sonra. Bağımlılıklarından kurtulmak isteyen kişiler zamanlarını yönetmeye emek harcarlarsa, zamanlarını doldururlarsa bağımlılıklarından daha rahat kurtuluyorlar. Tam tersi, bağımlı olmayan bireylere baktığımız zaman da hayatlarının bir dönemlerinde zamanlarını iyi bir şekilde doldurduklarını görüyoruz. İşte bu nokta bizim zaman yönetimi bağımlılıklarla ilişkili olabilir mi düşüncesinin sorusunu getirdi ve bu alanda çalışmaya başladık. Zaman yönetimiyle ilgili okuduğum ve çok etkilendiğim kitaplardan bir kitap daha vardı. Bu kitabın yazarı da Umut gibi psikolog. Rövşen Abdullaoğlu. Hatta Rövşen Hoca'yı bizim izleyicilerimiz çok tanıyor. Çünkü o kadar seviyorum ki adamı, her videomuzda neredeyse bahsediyoruz. Bu kitabı da Zamanın Nece Yiyek kitabı. Bu kitap Türkiye'de yok maalesef. Azerbaycan dilinde yazılmış. Azerbaycan'dan olan izleyicilerimizi şiddetle tavsiye ediyorum. Oradan alıp okuyabilirler. Çekilişimizde 5 kişiye Umut'tan imzalı şekilde kitabı hediye edeceğiz dostlar. Yani kazanan arkadaşlar bize mail adreslerini atacaklar. Biz kitabın PDF versiyonlarını
onların maillerini ileteceğiz. Dediğim gibi satın almak isteyen dostlar için de gerçekten de çok uygun fiyata satın alınabiliyor. Çekilişe katılım şartları bu videoyu izlemek. Zaten izliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Beğenmek, güzel bir yorum yazmak. Çok yorum yazmanıza gerek yok. Bazen çok kitap seven arkadaşlarımız aşırı yorum yazıyorlar böyle. Bu sefer işte spam olarak algılanabiliyor bazen. O yüzden herkes bir tane yorum yazsa yeterli canlar. Bizim kanala abone olmakla birlikte Umutların yönettiği Neurofab Akademi kanalına da abone olma şartı koyalım. Teşekkür ederim. İstersen tabii ki. Arkadaşlar abone olursa hani Seviniriz. hem onlar için hoş olur hem bizim için. Geçiyorum bir sonraki sorum hocam. Çok yoğun bir insansın Umut. Hem psikoloji okuyorsun İstanbul'da, hem bağımlılıklarla etkin bir mücadele derneğini kurdun. Dernek işlerle çok uğraşıyorsun. Aynı zamanda Neurofab Akademi ile görüşüyorsun. Bir sürü bağımlı genç arkadaşa ekibinle beraber yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Konuyu özelleştirip sana sormak istiyorum. Sen nasıl yönetiyorsun zamanını? Yani mesela bir günün nasıl geçiyor? Yani abi kaç saat uyuyorsun? Kaç saat çalışıyorsun? Çekimlerini, yönetim işlerini ne zaman yapıyorsun? Derslerine ne kadar vakit ayırıyorsun? Biraz kendi programına bahseder misin? Ben tam olarak zaman yönetimine lisenin 3. sınıfında başladım diyebilirim. Okula gidiyordum. Sabah 8'de kalkıp 8'de okula gidip 4'te geliyordum. 4'te 5'te eve geliyordum. Ve bir de o dönem dershaneye gidiyordum. 4'te 5'te de gelemiyordum. Etüte kalıyordum. 7-8 yapıyordu. Bir de o zamanlar spora başlamıştım. Dershaneden çıkıp bir de spora gidiyordum. Zamanı nasıl buldum derseniz ben o dönemlerde spordan eve geldiğim zaman yatıyordum. İşte 10-11 gibi yatıp sabah 4'te kalkıyordum. 4-5 aralığında kalkarak buna bir çözüm bulmuştum ve o kadar verimliydi ki benim için. Çünkü hiç kimsenin dokunmadığı, hiç kimsenin müdahale olmadığı bir 3 saatim vardı. Bu 3 saatte hem Neurofab'la olan işlerimi hallediyordum hem de kendime dair kişisel gelişim noktasında içerik tüketiyordum, düşünüyordum, yazıyordum, çiziyordum. Böyle şekilde başladım ben zamanla. Şu anda bir şirket, bir dernek, bir de işte öğrenimim var. Yakın zamana kadar da bir öğrenci kulübünde başkanlık yapıyordum. Peki çok kritik bir soru soracağım Umut. Evlenmeyi ne zaman düşünüyorsun? Ahiret sorularından bu. Evet, o çok belirsiz benim için açıkçası. Valla. Tabii bu kadar iş, bir de psikoloji öğrenimi de çok uzun sürüyor. Evet evet. O konulara hiç girmiyorum ama o Hayırlısı konuları olsun. ilerleyen yıllardaki röportajlarda İnşallah. konuşalım. Bilimsel çalışmalar da bağımlı insanların zamanı yönetemediğini, zamanı iyi yönetenlerin de bağımlılıklardan iyice korunduğunu gösteriyor. Bu konuda şöyle bir eklemede bulunabilirim. Tabii. Mesela bizim bu zaman yönetiminin bir de kampı var. WhatsApp grupları üzerinden ilerleyen atmosferi bir kamp atmosferine benzeyen bir gelişim dönemi. Evet. 14 günlük bir zaman yönetim kampımız var. En temel unsuru ertesi gün yapacağınız görevler size bir gün öncesinden paylaşılıyor ve sizi yaptıkça gruba atıyorsunuz. Bunlar kontrol ediliyor mentor tarafından. Orada bizim hedefimiz bu zaman yönetimini güzel bir şekilde öğretmek. Zaman tuzakları nelerdir? Bu zaman tuzaklarına karşı neler yapmalı? Şunu fark ettik. Kampın başlangıcından sonuna kadar telefon kullanımlarını ölçmelerini istiyoruz programlar aracılığıyla arkadaşlarımızın. Evet. Ve şuna rastladık. Günde 7 saat telefon kullanan arkadaşımız 14 günün sonunda bunu 1,5-2 saate düşürmüş. Çok iyi. 4-5 saat telefon 7'den kullanan 1,5'a. arkadaşımız 4-5 saat telefon kullanan arkadaşlarımız bunu 45 dakika bir saate düşürmüş. Abi ben zamanı yönetemiyorum. Sen bana 5-6 tane kritik tavsiye ver böyle hiç yerde duyamayacağım. Ben onlarla zamanımı toparlayabileyim. Yani zaman yönetebilen insan neler yapmalı? Kimse mesela bu hayatta ne istiyorsun diye bir soruyla girişmiyor zaman yönetimine. Öncelikle hani bunu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum ve bu bizim oturarak böyle bir iki kalem darbesiyle bulabileceğimiz bir şey değil. Aktif olarak aranması gereken bir soru bence. Öncelikle zamanı yöneten kişi ne yapması gerektiğini ve ne yapabileceğini bilen kişi. Daha pratik hayatta bir anda alabilecekleri yollarda şunu tavsiye edebilirim. Her şeylerini ölçsünler. Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bu çok temel bir kuraldır. Evet, ölçmediğiniz şey yönetemezsiniz. Bir de yazmadığınız şey. Yazılmamışsa yapılmamıştır derler Evet, ya. evet. Ya mesela kitapta onu çok güzel anlatıyor dostlar. Not etmek zaman planlamanın neredeyse yarısıdır yani. Çok önemli bir kısmı. Not etmeden olmuyor abi. Yani not edeceksin, yazacaksın defterine, ajandana, telefonuna. Yani bir yere not etmen lazım. Benim aklıma bir şey geldi mi hemen not ederim yani. Robin Sharma'nın çok güzel bir tane sözü var. Diyor ki aklınıza farklı bir fikir geldiğinde onu hemencecik nerede olursanız olun toprağa bile olsa not edin. Çünkü o bir daha gelmiyor. Evet. Burada programlar çok hayat kurtarıyor. Ölçümleyebilmek için de programları kullanıyoruz. Mesela YourHour gibi uygulamalar ya da Google'ın çıkarttığı dijital denge, Apple'ın zaten ürünlerinde kendiliğinden var olan bu tarz uygulamalar bizim günde ne kadar telefon kullandığımız ve hangi uygulamalara Ne kadar zaman ayırdığımızı gösteriyor. Her şey öğrenilebilir olduğu gibi planlı yaşam, plan yapmak, zaman yönetmek de öğrenilebilirdir. Benim bu konudaki taktiğim şu. Her gece uyumadan yarınki günün programını detaylandırıyorum arkadaşlar. Mesela benim şu an Aralık ayının 31'ine kadar
nöbetlerim, röportajlarım, çekimlerim, edit yapacağım günler, arkadaşlarımla kahve içeceğim günler, çoğunlukla okumam gereken kitaplar, gün gün, hatta birçoğu saat saat belli. Hatta bu kitapta mesela çok güzel bir şey okumuştum. Her gece uyumadan sabahki günün planını yapmaya 15 dakika ayırmak sabahki gün insana 2-3 saat kazandırıyor. Mesela burada şöyle hayat kurtaran minik bir tavsiye vereyim. Bu belki 30 saniye bile sürmeyecek bir şey ama sabah kalkma açısından, kalkma problemi yaşıyorsanız hayatınızı kurtarabilir. Mesela yazdık ya bunları. Evet. Gözümüzü kapatıp yapıyormuş gibi zihnimizde canlandırmak. Heh. Gözümü kapattım. Evet. Mesela sabah kalkışımı, yataktan kalkışımı, işte yatağı toparlama, sabah egzersizi, dişimi fırçalama. Hepsini sabah ne yapacaksam canlandırdığım zaman Evet. beyin kalkmak için bir amaç sahibi oluyor. Kanallara abone olan, videoyu beğenen ve yorum yazan arkadaşlarımızdan 5 kişiye Umut Bural'ın kitabını hediye edeceğiz. Umut, katıldığın için çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Güzel muhabbetin için teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim.